Kuantum mekaniği doğanın en garip ve kafa karıştırıcı yönlerini ortaya koyan bir teoridir. Düşünün, bir elektron aynı anda iki farklı yerde olabilir. Veya ünlü Schrödinger'in kedisi aynı anda hem ölü hem diri olabilir. Ancak biz gözlem yapıp baktığımızda sadece tek bir sonuç görürüz. Kedi ya ölüdür ya da diri. Elektron ya buradadır ya orada. Peki ölçüm yapana kadar hem ölü hem diri gibi görünen bu garip kuantum durumları gerçekte ne anlama geliyor? İşte fizikçiler yaklaşık bir asırdır bu sorunun peşinde. Kuantum mekaniğinin matematiksel denklemleri son derece başarılı bir biçimde deneyleri açıklıyor. Fakat bu denklemlerin yorumu, yani gerçekliğin bu denklem altında ne yaptığı büyük bir tartışma konusu. Bu video boyunca kuantum mekaniğinin 11 farklı yorumunu keşfedeceğiz. Her biri kuantum dünyasının tuhaflıklarını açıklamak için geliştirilmiş, birbirinden ilginç hikayeler gibi düşünülebilir. Kimi ölçüm anında dalga fonksiyonunun sihirli bir şekilde çöküp tek bir gerçekliği belirlediğini söylerken, kimi her olasılık için yeni bir evren oluştuğunu öne sürer. Kimi belki de problem bizde, kuantum dalga fonksiyonu sadece bizim bilgimizi temsil ediyor derken, bir diğeri evren biz onu gözlemleyene dek tanımsız. Varoluşumuz evreni gerçek yapıyor diyebiliyor. Bu yorumları anlamak için sadece bir teorik merak değil, evreni, zamanı ve gerçekliği kavrayışımızı temelden etkileyen felsefi çıkarımları var. Öyleyse gelin kuantum gerçekliğinin 11 yüzüne hep birlikte bakalım. İlk durağımız kuantum mekaniğinin geleneksel veya standart yorumu diyebileceğimiz Kopenhag yorumu. Bunu 1920'lerde Niels Bohr ve Werner Heisenberg gibi öncüler geliştirdi. Bu yoruma göre bir kuantum sistemi ölçüm yapılana dek belirli bir durumda değildir. Olasılıkların bir süperpozisyonu halinde bulut gibidir. Örneğin bir parçacık ölçüm öncesinde aynı anda hem burada hem orada bulunabilir. Ancak biz deney yapıp baktığımız anda bu bulanık durum bir anda tek bir kesin sonuca çöker. Dalga fonksiyonu dediğimiz matematiksel nesne ölçüme kadar olası sonuçların olasılıklarını verir. Mesela %60 ihtimalle parçacık A konumunda, %40 ihtimalle B konumunda olabilir. Ölçümü yaptığımız an ise dalga fonksiyonu aniden güncellenir. Parçacığın gerçekten bulunduğu konuma göre yeni bir dalga fonksiyonuna geçilir. Bu ani çöküş süreci Kopenhag yorumunun kalbinde yatar. Kopenhag yaklaşımı dert etme hesapla gitsin felsefesiyle de özetlenir. Yani kuantum mekaniğinin temelinde rastlantısallık, indeterminizm ve gözlemci ile sistem arasında kesin bir ayrım olduğunu kabul ederiz ve fazla kurcalamayız. Aslında Kopenhag yorumu tam bir yorum bile sayılmayabilir. Çünkü bir bakıma kuantum dünyası temelde böyle davranıyor. Bunu içselleştirelim demektir. Einstein ise bu yaklaşımdaki rastgeleliğe hep şüpheyle bakmış ve Tanrı zar atmaz sözüyle kuantum mekaniğinin yalnızca olasılık sunmasına itiraz etmiştir. Yine de bugüne dek Kopenhag çizgisindeki görüş hala birçok fizikçi tarafından biraz değiştirilmiş halleriyle de olsa benimseniyor. Kısaca Kopenhag yorumu bizlere şunu söyler. Kuantum dünyasında belirsizlik temel bir roldür. Bir sistem üzerine ölçüm yapana kadar doğa kararsız ve çok seçenekli bir halde durur. Ölçüm anı gelince olasılıklar içinden bir tanesi gerçeğe dönüşür. Bu yaklaşım kuantum mekaniğini ilk öğrenenlerin karşılaştığı ve ders kitaplarında da sık sık anlatılan ana akım düşüncedir. Gerçeklik ancak ölçtüğümüzde tek bir hal alır. Bu fikri garip bulabilirsiniz. Yalnız değilsiniz. Zaten diğer bütün yorumlar bu garipliği farklı yollarla çözme çabalarından doğmuştur. Peki ya ölçüm sırasında dalga fonksiyonunun çökmesi diye bir şey aslında hiç olmuyorsa? 1957'de Hugh Everett adlı genç bir fizikçi o güne dek felsefi bir canavar olarak görülen bir alternatif önerdi. Çoklu dünyalar yorumu. Bu fikirde kuantum süperpozisyonları asla çökmez. Bunun yerine evren bölünür. Nasıl mı? Bir kuantum sisteminde birden fazla olası sonuç varsa evren her bir olasılık için farklı bir dal şeklinde dallanır. Örneğin Schrödinger'in kedisi deneyinde ölçüm anında evren ikiye ayrılır. Bir evrende kedi canlı çıkar, diğer evrende ölü çıkar. Biz de aynı şekilde iki kopyaya ayrılırız. Bir kopyamız kediyi canlı görür, diğer kopyamız ölü görür. Bu kopyalar birbirinden tamamen habersiz paralel evrenlerde yaşamaya devam eder. Her ölçüm, her rastgele kuantum olay bu şekilde yeni evrenler, yeni dünya yolları doğurur. Bu fikir ilk duyulduğunda akıllara durgunluk verdi. Saniyenin her anında her yerde sürekli dallanan sayısız paralel evren. Everett'in kendi hocası bu fikri akıl uçuran bir fantezi diye eleştirdi. Hatta Many Worlds'ü savunan ünlü fizikçi Bryce David bile bu fikir sağduyu ile bağdaşması hiç kolay olmayan bir şey demişti. Elbette çoklu dünyalar yorumunun güzelliği şu. Kuantum mekaniğinin denklemleri pürüzsüz şekilde işliyor. Çöküş gibi bir ek sürece gerek kalmıyor. Dalga fonksiyonu tüm olasılıkları içerecek şekilde evrensel ölçekte gelişiyor
Ve her olası sonuç gerçek bir dünyada gerçekleşiyor. Bu sayede kuantum ölçümünün rastgeleliği ve belirsizliği sadece bizim hangi dalda bulunduğumuzu bilemememizden ibaret hale geliyor. Evren aslında tamamen deterministik, belirlenmiş ilerliyor. Sadece bölünüp duruyor. Çoklu dünyalar yaklaşımının felsefi sonuçları çok derin. Eğer doğruysa şu anda izlediğiniz bu videoyu bile sonsuz farklı evrende sonsuz farklı şekilde izleyen kopyalarınız olabilir. Bir evrende bambaşka bir meslek seçmiş, diğerinde hiç doğmamış bile olabilirsiniz. Kulağa çılgınca geliyor. Ancak bu teori kuantum mekaniğinin matematiksel yapısını koruduğu ve ölçüm anını sıradan bir kuantum etkileşimi olarak gördüğü için birçok fizikçiyi de cezbediyor. Dünya gerçekten böyle işliyor olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Gerçeklik belki de tek değil, sonsuz sayıda paralel gerçeklikler çokluğudur. Einstein'in Tanrı atmaz sözünü hatırlayalım. Kuantum mekaniğindeki olasılıksallık bazı fizikçileri rahatsız etti ve acaba kaçırdığımız gizli parçalar olabilir mi diye sordular. Belki teori eksik, bir yerlerde gizli değişkenler var diye düşündüler. İşte pilot dalga teorisi ya da tam anlamıyla de Broglie-Bohm yorumu bu motivasyonla ortaya çıktı. Louis de Broglie 1920'lerde ilk tohumlarını attı. David Bohm 1950'lerde geliştirdi. Bu yoruma göre kuantum dünyası temelde deterministik ve gizli bir mekanizmaya sahip. Her parçacığın kesin bir konumu ve hızı vardır. Yani bir yörüngesi vardır. Belirsizlik sadece bizim bu konumları tam bilemememizden kaynaklanır. Parçacıkların davranışını yönlendiren ise bir pilot dalgadır. Dalga fonksiyonu burada gerçek bir fiziksel dalga gibi düşünülebilir. Uzayda yayılır ve parçacığı adeta bir nehirde sürüklenen yaprak misali sürükler. Parçacık o an neredeyse dalganın o noktadaki şiddeti, olasılık yoğunluğu yüksekse parçacığın orada bulunma olasılığı yüksek olur. Yani dalga fonksiyonu parçacığa yol gösteren bir rehber gibidir. Pilot dalga teorisinin en önemli özelliği belirsizliği ortadan kaldırmak pahasına, yerel olmama pahasına gizli değişkenler getirmesidir. Yani bu teoriye göre doğa aslında rastgele değil, ancak bu determinizm gizli bir katmanda gerçekleşir. Görünürde kuantum olasılıkları verir. Fakat bu gizli düzen yerel değildir. Parçacık konumları anında dalganın tamamından etkilenebilir. Bu da ışık hızından hızlı etkileşimleri ima eder. Einstein'in meşhur EPR itirazındaki gibi. Nitekim Bohm'un geliştirdiği bu teori, Bell'in eşitsizliği testlerinden kurtulabilmek için yerel olmamayı kucaklar ve Bell testlerini istatistiksel olarak karşılayabilir. Kısacası pilot dalga yorumu şunu der: kuantum garipliği aslında bilmediğimiz ayrıntılardan kaynaklanıyor. Parçacıklar her zaman bir yerdedir. Dalga fonksiyonları onları yöneten gerçek bir alandır. Ve biz sadece başlangıç koşullarını bilemediğimiz için sonuçlar rastgele gibi görünüyor. Bu yaklaşım ölçüm problemini de farklı şekilde çözer. Dalga fonksiyonu asla çökmez çünkü zaten parçacık her zaman belirli bir noktadadır. Gözlem yapınca sadece nerede olduğunu öğreniyoruz. Dalga fonksiyonu bütün olasılıkları hesaba katmaya devam eder. Fakat parçacık tek bir yol izler. Paralel evrenler bile diyebiliriz ki Bohm teorisinde dalga fonksiyonu her olasılığı içerir. Ama biz sadece parçacığın izlediği tek bir yolu deneyimde görürüz. Diğer olası yollar gerçekleşmez. Ancak dalga onlara göre şekillenmiş olabilir. Bu yüzden bazıları pilot dalgayı tek evrenli ama dev bir çoklu dünya gibi esprili bir şekilde tanımlar. Pilot dalga teorisi uzun süre göz ardı edilse de günümüzde kuantum mekaniğinde deterministik bir seçenek olarak ciddiye alınır hale geldi. Fakat bilmeliyiz ki bu teoride şu an standart kuantumdan ayırt edilebilen farklı bir deneysel tahmin üretmedi. Kavramsal olarak farklı bir resim sunuyor. Yine de insanı rahatlatan bir tarafı var. Kuantum belirsizliğinin ardında bir düzen fikri. Tabi bu düzen doğanın hızlı ve görünmez koordinasyonunu varsaydığından bir parça sihirli de gelebilir. Böylece Tanrı zar atmıyor olabilir ama oyun planını bizden gizli yürütüyor. Kimi fizikçiler ise şöyle düşündü: belki de dalga fonksiyonunun çöküşü gerçek bir fiziksel olaydır. Ama bunu tetikleyen bilincimiz değil de doğanın kendi mekanizmasıdır. Nesnel çöküş teorileri, aktif kolaps bu fikirden doğar. Kopenhag yorumunda çöküş gözlemle bağlantılı bir kavramdı ve gözlemci etkisi içeriyordu. Nesnel çöküş yaklaşımları ise dalga fonksiyonu çökmelerinin gözlemciden bağımsız fiziksel süreçler olduğunu öne sürer. Yani parçacıkların olasılık bulutu belirli bir eşik değere ulaştığında veya yeterince süre geçince dalga fonksiyonu kendi kendine tek bir olasılığa düşer. Ölçsek de ölçmesek de. Bu teorilerde gözlemcinin özel bir rolü yoktur. Doğa arada bir rastgele karar verip olası durumları tek gerçek duruma indirger. Örneğin bunlardan biri olan GRV teorisi, Girardi-Rimini-Weber teorisi, her bir parçacığın çok nadiren milyonlarca yılda bir gibi spontan bir şekilde yerini belirli bir noktada bulanıklaştırdığını varsayar. Tek bir parçacık için bu ihtimal çok ufak olsa da çok sayıda parçacığın süperpozisyonunu içerdiğinizde
Mesela makroskopik bir cisim gibi birinin çökmesi sistemi tek bir duruma sabitleyebilir. Bir diğeri ünlü fizikçi Roger Penrose'un önerdiği kütle çekimsel çöküş fikridir. Belki de bir kuantum süperpozisyonu belirli bir kütle veya karmaşıklık sınırını aşınca uzay zaman yapısı bunu taşıyamaz ve dalga fonksiyonu çöker. Penrose kuantum ile genel göreliği birleştirmeye çalışırken ağır cisimler aynı anda iki yerde olamaz. Çünkü kütle çekim alanı belirsizliği kaldırmaz gibi bir argüman öne sürmüştü. Bu kuantum çöküşünü yer çekimine bağlayan cesur bir hipotezdir. Nesnel çöküş teorilerinin ilginç bir yanı bunların test edilebilir olmasıdır. Çünkü standart kuantum mekaniğinden hafifçe farklılaşan bir mekanizma öne sürerler. Örneğin GRV teorisi belirli koşullarda standart kuantumun öngöremediği küçük sapmalar olacağını söyler. Bilim insanları bu tür sapmaları deneylerde aramaya başladılar bile. Henüz böyle bir çöküş mekanizması gözlemlenmiş değil. Ama arayış sürüyor. Eğer bir gün bulunursa kuantum kuramının temeline yeni bir parça eklenmiş olacak. Kısaca nesnel çöküş yaklaşımları ölçüm problemine yeni bir fizik ekleyerek çözüm arıyor. Dalga fonksiyonu adeta radyoaktif bir çekirdek gibi kendi kendine bozulup tek bir sonuca çöküyor. Böylece kuantum ile klasik dünya arasındaki bulanık çizgi doğanın kendisinde netleşmiş oluyor. Ancak bu fikirler yorum olmaktan öte standart teoriye bir eklenti sayılır. Yani çoğu fizikçi bunları alternatif teori kategorisine koyar. Yine de bu arayışlar temel bir gerçeği vurguluyor. Kuantum mekaniğinin mevcut formülasyonu çerçevesinde neden ve nasıl ölçümle ilgili tek bir gerçeklik görüyoruz sorusu tatmin edici bir yanıt bulmuş değil. Nesnel çöküş teorileri evrenin bu seçimi kendiliğinden yaptığını öne sürerek meseleyi kökten çözmeye çalışıyor. Bazı fizikçiler farklı bir yaklaşım benimsedi. Belki de problem gerçeklikte değil, bizim onu yorumlayış biçimimizde. Kübizm, kuantum bayesianizm adındaki modern yorum, kuantum mekaniğini bir nevi kişisel inanç güncelleme kuralı olarak görür. Bu yaklaşımların öncüleri arasında Christopher Fuchs, Carlton Case ve Rüdiger Schack gibi isimler var. Kübizme göre dalga fonksiyonu evrendeki bir fiziksel gerçekliği değil, bizim bilgimizi temsil eder. Yani kuantum durumu aslında her gözlemciye özeldir. Dalga fonksiyonu bir gözlemcinin o sistem hakkındaki inançlarının bir kodlamasıdır. Burada devreye Bayesçi olasılık anlayışı giriyor. Klasik olasılığın öznel yorumunda olasılık bir şeyin sıklığı değil, bilgimize dayanarak o şeye dair inancımızın derecesidir. Kübizm de diyor ki kuantum mekaniğindeki olasılıklar da bu şekilde öznel, bahis oranı gibiler. Örneğin bir madeni para atışını düşünelim. Yazı gelme ihtimaline %50 diyoruz. Bu %50 biz parayı görmeden önceki bilgi durumumuz aslında. Attık kapattık bakmadık %50 yazı %50 tura diyebiliriz. Fakat avucumuzu açıp sonucu gördüğümüzde bilgi durumumuz güncellendi. Artık %100 yazı, diyelim ki yazı geldi, %0 tura oldu. Kimse paranın durumu gerçekten süperpozisyondaydı, bakınca çöktü demez. Sadece bilinmezlik ortadan kalktı deriz. Kübizme göre kuantumdaki dalga fonksiyonu çöküşü de aynen böyledir. Ölçüm yaptığınızda fiziksel bir sihirli çöküş olmaz. Yalnızca bizim bilgi durumumuz güncellenir. Dalga fonksiyonunun çökmesi aslında gizemli bir fiziksel değişim değil, inanışlarımızın olasılık dağılımının değişmesidir. Bu yaklaşımın en çarpıcı sonucu gerçekliğin sorgulamasıdır. Çünkü eğer dalga fonksiyonu gözlemciye özelse, farklı gözlemciler aynı sistem için farklı dalga fonksiyonları yani farklı bilgi durumları taşıyabilir. Hatta bir gözlemcinin gözlemcisi gibi hileli düşünce deneylerinde Wigner'in arkadaşı paradoksu buna meşhur bir örnektir. Kübizm sorun yok, herkesin kendi gerçekliği var diyebilir. Bu tabii ki klasik fiziğin ortak herkes için tek bir gerçeklik fikrine meydan okur. Kübizm ortak bir nesnel gerçekliğimiz yok mu sorusunu gündeme getirir. Savunucuları der ki fizik herhangi bir akıllı varlığın deneyimlerini düzenli hale getirme aracıdır. Kuantum mekaniği de bir gözlemcinin gelecekteki deneyimlerine dair beklentilerini yönetmek için kullandığı bir kurallar bütündür. Bu yüzden dış dünyayı tam olarak tarif ediyor iddiasında bulunmak yerine her birimizin perspektifinden ne beklemeliyiz sorusunu yanıtlar. Bir bakıma kübizm, Kopenhag'ın gözlemciyi dışarıdan bakan özel bir varlık yapmasına veya çoklu dünyaların tek evrensel dalga fonksiyonu fikirlerine tepki olarak çıkmıştır. Ne paralel evrenler gibi soyut kavramlara ne de gizli parçacıklara gerek duyar. Tek yaptığı dalga fonksiyonu statüsünü değiştirmektir. Gerçek değil bilgi. Bu yorum kuantumun tüm o meşhur paradokslarını aslında çözdüğünü iddia eder. Çöküş gizemli kalmaz. Uzaktan etkilediğimiz EPR olayı mesela sadece uzak yerdeki parçacığa dair inancımızın güncellenmesidir. Fiziksel bir etki değildir. Tabii bu çözüm kimilerine göre faturayı gerçekliğin kendisinden vazgeçmeye çıkarır.
Her şey öznel ise ortada sağlam bir gerçek kaldı mı diye eleştirenler olur. Yine de kübizm kuantum mekaniğine taze ve radikal bir bakış açısı sunuyor. Fizik özünde bir düşünce biçimidir ve kuantum mekaniği evrenin sırlarından ziyade bizim o evrene dair bahislerimizin bir hesabıdır. Klasik fiziğe göre bir nesnenin özellikleri gözlemciden bağımsız olarak vardır. Örneğin bir top kırmızı ise kim bakarsa baksın kırmızıdır. Ancak kuantum mekaniğinde işler karışıyor. Wigner'in arkadaşı gibi düşünce deneyleri gösteriyor ki bir gözlemciye göre belirli olan bir gerçek başka bir gözlemci için hala belirsiz olabilir. İlişkisel kuantum mekaniği, Relational Quantum Mechanics, tam da bu noktadan yola çıkarak belki de bir sistemin özellikleri mutlak değildir, sadece ilişkiseldir der. 1990'larda Carlo Rovelli tarafından öne sürülen bu yorum, kuantum durumlarının gözlemciye ya da genel olarak etkileşime girdiği diğer sisteme göre tanımlı olduğunu savunur. Yani bir elektron şu anda spin yukarıdır demek mutlaka bir şeye göre olmalıdır. Örneğin ölçüm cihazına göre. Farklı bir referanstaki gözlemciye göre de aynı elektronun o anda belli bir spini olmayabilir. İlişkisel yorumda mutlak bir dalga fonksiyonu veya durum yoktur. Bir kuantum sisteminin durumu onu ölçen cihaza veya gözlemciye göre anlam kazanır. Bunu anlamak için gündelik bir benzetme yapalım. Hareket kavramını düşünelim. Bir trenin içindeyseniz size göre koltukta yanınızda oturan biri hareketsizdir. Ama peronda duran bir gözlemciye göre o kişi saatte 100 km hızla gidiyor gibi görünür. Trenle birlikte. Şimdi hangisi doğrudur? İkisi de kendi referans sistemlerine göre doğrudur. Hareket göreli bir kavramdır. Tek başına şu nesne hareket ediyor demek anlamsızdır. Kime göre diye sormak lazım. İlişkisel kuantum mekaniği diyor ki kuantum özellikler de böyledir. Bir parçacığın örneğin konumu ancak başka bir şeye göre tanımlanabilir. O başka sistemle etkileştiğinde konum alır. Bu yüzden gözlemci A için parçacık belli bir konumda olabilirken gözlemci B henüz sistemle etkileşmediği için parçacığın konumu hakkında konuşamaz. B için hala süperpozisyondadır. A ve B'nin gerçeklik tanımları çelişkili midir? Hayır, çünkü her biri için gerçeklik kendi ilişkisel çerçevesinde tutarlıdır. Bu yaklaşım çarpıcı bir şekilde nesnel gerçeklik kavramını sınırlar. İki farklı gözlemci aynı olay için farklı gerçeklikler tecrübe edebilir ve bu ilişkiseldir. İlişkisel yorumun savunucuları bu sayede kuantum mekaniğinin gözlemciyi ayrıcalıklı kılma zorunluluğunu aştığını söyler. Çünkü klasik Kopenhag'da bir klasik ölçüm cihazı ve buna karşılık kuantum sistemi ayrımı vardı. İlişkiselde ise herhangi bir fiziksel sistem başka bir sistem için gözlemci rolü oynayabilir. Yani ölçüm özel bir süreç değil, evrendeki sistemlerin etkileşimidir. Ve bu etkileşim sonucunda o iki sistem arasında gerçeklik değerleri ortaya çıkar. Başka bir sistemle etkileşmedikçe bir değişkenin değeri yoktur. Tıpkı tren örneğindeki gibi bir referans olmadan hızın tanımsız olması gibi. Böyle anlatınca kulağa felsefe geliyor ki öyle. İlişkisel yorum gerçekliğin yapısını nesnelerin birbiriyle ilişkileri olarak yeniden tanımlıyor. Bu bilgi felsefesi ve varlık felsefesi açısından da ilgi çekici bir öneri. Örneğin her gözlemcinin kendine ait bir gerçekliği olabilir ve hepsi de çelişkiye düşmeden mevcut olabilir. Klasik anlayışımızda ters ama kuantum açısından mümkün görünüyor. Hatta bu yorum Wigner'in arkadaşı paradoksu gibi durumlara da çözüm sunuyor. Arkadaş kutuyu açıp kediyi ölü görebilir. Wigner dışarıdaki bilim insanı, kutuyu açana dek kedi onun için süperpozisyondadır. İlişkisel yorum der ki arkadaş için kedi ölüdür. Wigner için değildir. Bunda sorun yok. Çünkü arkadaş ve Wigner aynı referans çerçevesini paylaşmıyor. Ortada mutlak bir kedi durumu yok ki çelişsin. Her biri için kediyle ilişki kurduğunda gerçeklik oluşuyor. İlişkisel kuantum mekaniği belki de bize göre gerçeklik nedir sorusunu yeniden sordurtuyor. Eğer doğruysa evrende öznel diyemeyeceğimiz ancak ilişkisel diyebileceğimiz bir ağ var demektir. Nesneler arası etkileşimler adeta dans eden ilişkiler ağı gibi dünyayı oluşturur. Nesnelerin mutlak özellikleri yoktur, ilişkilerin özellikleri vardır. Bu fikri sindirmek zor olabilir. Ancak kuantumun tuhaf deneylerine oldukça şık bir uyum sağlıyor. Ayrıca kuantum enformasyon teorileriyle de bağlantı kuruyor. Zira bilgi kavramı da hep bir şey ile bir şey arasındaki ilişki üzerine kuruludur. İlişkisel yorum şu ana dek test edilebilir, yeni bir tahmin sunmasa da kuantum mekaniğinin yorumlanmasında giderek daha fazla tartışılan perspektifçi bir bakış açısı kazandırmıştır. Bir sonraki bölümde işlemsel yorum, transactional interpretation, topluluk ensemble yorumu, tutarlı tarihler yorumu, kuantum mantığı ve katılımcı antropik ilke yorumlarına değineceğiz.
Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.